Yalnız kalmaktan korkmayın. Kendi başına olmak, kötü bir arkadaşla birlikte olmaktan çok daha üstündür. Hayatımızdaki her kişi, her nesne, her durum belli bir enerjiyi beraberinde taşır ve bu enerjinin tamamı bize olumlu bir şekilde hizmet etmez. Ayrılmayı öğrenmek, eskiye tutunmanın yeninin gelişini engellediğini anlamaktır. Eski eşyalarla dolu bir evi temizler gibi hayatınızda yer açtığınızı, ışığın ve temiz havanın içeri girmesine izin verdiğinizi hayal edin. Bu video, salt kaybın ötesine geçen, sizi özgürlük ve kendini keşfetme yoluna yönlendiren, dönüştürücü bir süreç olan ayrılma sanatını keşfetmeye bir davettir. Çünkü uzaklaşmak sadece artık hizmet etmeyen şeyleri bırakmakla ilgili değil, daha ziyade derin bir yenilenme eylemidir. Burada artık bize hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakmanın, yeni deneyimler, ilişkiler ve fırsatlar için alan yaratmanın etkili ve akıllı yollarını keşfedeceğiz. Bu video, duygusal aşırılığın ağırlığını hissedenlere, netlik, huzur ve yenilenmiş bir amaç duygusunu özleyenlere yöneliktir. Bizi geçmişe bağlayan bağları nasıl keseceğimizi keşfedelim ve ayrılığın getirdiği özgürlüğü nasıl kucaklayacağımızı keşfedelim. Güçlü olun ve sonuna kadar izleyin çünkü tüm öğeler önemlidir. Hadi başlayalım. Bir numara, zaman ayırmak. Kendinize zaman ayırmak, artık refahınıza katkıda bulunmayan insanlardan, durumlardan veya şeylerden uzaklaşmak için etkili bir strateji olabilir. Bu uzaklaşma dönemi, perspektif kazanmanıza, duygularınızı ve düşüncelerinizi yeniden değerlendirmenize ve bu bağlantının yaşamınız üzerindeki etkisini daha iyi anlamanıza olanak tanır. Bu süre zarfında kendini keşfetmeyi ve kişisel gelişimi destekleyen faaliyetlerde bulunmak çok önemlidir. Bu, hayatınız üzerinde olumlu etkisi olan diğer insanlarla vakit geçirmeyi, ihmal etmiş olabileceğiniz hobiler veya ilgi alanlarıyla ilgilenmeyi ve hatta dünya görüşünüzü genişletecek yeni deneyimler keşfetmeyi içerebilir. Bu mesafe, mutlaka tüm bağların sonsuza kadar kesilmesi anlamına gelmiyor. Bunun yerine kendinize nefes almak, düşünmek ve iyileşmek için gerekli alanı vermekle ilgilidir. Zamanla kişiye veya duruma bakış açınızın değiştiğini, gelecekte nasıl ilerleyeceğiniz konusunda daha sağlıklı ve daha sağlam kararlar vermenize olanak sağladığını fark edebilirsiniz. Unutmayın, ayrılma süreci bir gecede gerçekleşmez ve sabır ve kendini anlama gerektirir. Bu süre zarfında ihtiyacınız olanı hissetmenize izin verin, ancak aynı zamanda huzurunuzu ve mutluluğunuzu her şeyden önce önceliklendirerek ilerlemeye kararlı olun. Numara 2. İhtiyaç ile isteğin ayırt edilmesi. İhtiyaç ve istek arasındaki farkı anlamak yeni bir bakış açısı sağlayabilir ve sağlıksız bağların duygusal yükünü hafifletmeye yardımcı olabilir. İhtiyaçlar, yiyecek, barınma, sevgi ve güvenlik gibi hayatta kalmanızın ve zihinsel sağlığınızın temel unsurlarıdır. Arzular ise isteyebileceğiniz şeylerdir ancak varlığınız veya uzun vadeli mutluluğunuz için çok önemli değildir. Genellikle duygulardan, sosyal baskılardan veya alışkanlıklardan etkilenirler. İhtiyaçlar ve istekler arasında ayrım yapmaya başlamak için hayatınızın dürüst bir analizini yapın. Kendinize şunu sorun: yaşamak ya da mutlu olmak için buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa bu sadece rahatlık ya da anlık zevk için mi istediğim bir şey? Bu soruları yanıtlayarak yaşamınızda arzuların ihtiyaç kılığına girip gereksiz bağlılıklar yarattığı alanları belirlemeye başlayabilirsiniz. Dahası, gerçek ihtiyaçlarınızı anlayarak sürekli olarak daha fazlasını veya daha iyisini aramak yerine hali hazırda sahip olduklarınızı takdir etmeye başlayabilirsiniz. Bu, tüm arzularınızı reddetmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine
Bunların sizin tatmininiz için gerekli olmadığını anlayıp kabul etmeniz gerektiği anlamına gelir. Minnet duymak aynı zamanda ihtiyaç ve istek arasında ayrım yapılmasına da yardımcı olabilir. Sahip olduklarınıza ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanarak hayatın basit zevklerinden doyum elde edebilir, her zaman daha fazlasını arama dürtüsünü azaltabilirsiniz. Numara 3. Kesinlikle rasyonel olun. Bu duygularınızı durumdan ayırmayı ve durumu tamamen mantıksal ve gerçeklere dayalı bir bakış açısıyla değerlendirmeyi içerir. İlk olarak, ilişkinin veya durumun artılarını ve eksilerini objektif bir şekilde analiz edin. Somut faydaları ve olası dezavantajları listeleyin. Kendinize şu soruyu sorun: bu ilişki büyümeme yardımcı oluyor mu? Değerlerime ve yaşam hedeflerime uygun mu? Bu bağlantıyı sürdürmenin gerçek sonuçları nelerdir? Kesinlikle rasyonel olmak, aynı zamanda kendi gerekçelerinizi ve rasyonelleştirmelerinizi tanımak ve bunlara meydan okumak anlamına da gelir. Çoğu zaman alışkanlıklar, yalnızlık korkusu veya güvensizlik nedeniyle belirli insanları veya şeyleri hayatımızda tutarız. Bu nedenleri açık bir mantıkla meydan okuyarak duruma yeni bir açıdan bakmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca mevcut duruma yönelik alternatifleri ve olası çözümleri göz önünde bulundurun. Bu, yeni hedefler belirlemeyi, farklı tatmin ve mutluluk biçimleri aramayı veya bazı şeylerin kontrolünüz dışında olduğunu ve yola devam etme zamanının geldiğini kabul etmeyi içerebilir. Akılcı bir yaklaşım benimsemek, duygularınızı bastırmanız veya görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine duygusal tepkilerinizi dikkatli bir şekilde ve gerçeklerin düşünceli bir şekilde değerlendirilmesiyle dengelemeyi içerir. Bunu yaparak nasıl ve ne zaman ayrılacağınız konusunda daha bilinçli ve sağlıklı kararlar verebilirsiniz. Numara 4. Değişimin kabul edilmesi. Değişime karşı kabullenici bir duruş benimsemek, uzaklaşma süreci için çok önemlidir. İstense de istenmese de değişim, hayatın değişmez bir olgusudur ve beraberinde yeni fırsatlar, zorluklar ve bakış açıları getirir. Değişimin insan deneyiminin doğasında olduğunu anlamak, belirli insanlara, nesnelere veya durumlara karşı direncin ve bağlılığın azaltılmasına yardımcı olur. Etrafımızdaki her şeyin sürekli bir akış halinde olduğunu kabul ettiğimizde, şimdiki ana daha fazla değer vermeye başlarız, insanları ve deneyimleri mevcutken takdir etmeyi öğreniriz. Bu anlayış, yalnızlığın acısını hafifletmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizi hayatın yeni sayfalarını açıklık ve merakla kucaklamaya da hazırlıyor. Değişimi kabul etmek, hayatımızın bir dizi aşamadan oluştuğunu ve her aşamanın kendi değeri ve sunabileceği dersler olduğunu kabul etmeyi içerir. Bu, artık büyümemize hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakmamıza ve yeni, zenginleştirici deneyimlere yer açmamıza olanak tanır. Değişimi yaşamın önemli bir parçası olarak benimseyerek, yaşamdaki geçişler boyunca bizi ayakta tutan esnekliği, dayanıklılığı ve iç huzuru geliştiriyoruz. Bu, zarafet ve güvenle ayrılmamız için çok önemli bir adımdır. Ve hayata karşı çıkmak yerine onunla birlikte akmamıza izin verir. Numara 5. Temel ihtiyaçlara odaklanın. Temel ihtiyaçlarınıza odaklanın. Bu, hayatınıza önemli bir değer katmayan insanlardan, nesnelerden veya durumlardan uzaklaşmak için etkili bir taktiktir. Gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden değerlendirerek öncelikleriniz ve neyin enerjinizi ve dikkatinizi hak ettiği konusunda daha net bir bakış açısı kazanırsınız. Sağlık, güvenlik, sevgi ve öz saygı gibi temel ihtiyaçlarınızı belirleyin ve bunları bağlılığınızın kaynağı olan arzularla karşılaştırın. Çoğu zaman bu analiz üzerine zamanımızın ve enerjimizin çoğunun temel refahımıza katkıda bulunmayan şeyler tarafından tüketildiğini görüyoruz. Temel unsurlara odaklanarak zihinsel ve duygusal alanı serbest bırakır, yeni deneyimlerin ve daha anlamlı ilişkilerin hayatınıza girmesine izin verirsiniz. Bu temel ihtiyaçları karşılamaya odaklanın, daha az önemli unsurlardan ayrılmanın doğal olarak bunu takip ettiğini göreceksiniz. Bu geçiciliğin tanınması yeniden yönelime yol açar.
Numara 6, geçiciliğin tanınması. İnsanlar da dahil olmak üzere hayattaki her şeyin geçici olduğunu anlamak, onlara karşı duyduğumuz duygusal ve zihinsel baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu farkındalık, varoluşun doğasının akmak ve değişmek olduğu fikrinden kaynaklanmaktadır. Hiçbir durumun ve ilişkinin sabit olmadığını, her şeyin sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu içselleştirdiğinizde, değişimlere direnmek yerine, yaşamın doğal bir parçası olarak kabul etmeye başlarsınız. Bu, kaybın insan deneyiminin kaçınılmaz bir parçası olduğunu anladığınızda, genellikle kayıplar veya değişikliklerle ilişkilendirilen korku, kaygı ve üzüntüyü azaltmaya yardımcı olur. Üstelik bu anlayış, şimdiki zamanın daha büyük bir şekilde takdir edilmesine yol açabilir. İnsanlara, anlara ve şeylere aşırı bağlanmadan, hayatınızda mevcut oldukları sürece değer vermenizi teşvik edebilir. Ayrılma uygulaması, kayıtsız veya mesafeli olmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine sahiplenmeden bağımsız sevgiyi, katı beklentiler olmaksızın bilinçli bir bağlılığı geliştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Yaşamı ve onun deneyimlerini istediğiniz gibi değil, olduğu gibi kabul etmeye başladığınızda geçicilik üzerine düşünmek, şükran ve kabul duygusunu da teşvik edebilir. Her şeyin geçici olduğunu kabul ederek yavaş yavaş aşırı bağlılıktan kurtulmayı ve hayatın akışını daha huzur ve açıklıkla kucaklamayı öğrenirsiniz. Numara 7. Yeni deneyimler aramak. Aşinalık rahatlatıcı olabilir ama aynı zamanda kişisel gelişiminize artık katkıda bulunmayan davranış kalıpları ve ilişkiler içinde sıkışıp kalmanıza da neden olabilir. Yeni ilgi alanları, aktiviteler ve sosyal etkileşimler arayarak hayatınıza çeşitlilik ve tazelik katarsınız. Bu da daha önce tanıdık olanın önemini azaltabilir ve bağlılığı azaltabilir. Bu arayış, yeni bir beceri öğrenmekten, bilinmeyen yerlere seyahat etmekten, farklı türdeki topluluklara veya sosyal gruplara dahil olmaya kadar birçok farklı biçim alabilir. Her yeni deneyim, kendinizin bilinmeyen yanlarını keşfetmeniz ve hayatınıza gerçekten neyin anlam ve tatmin getirdiğini daha iyi anlamanız için bir fırsattır. Dahası kendinizi yeni ortamlara ve insanlara maruz bırakarak, önceki durum ve ilişkilere ilişkin görüşünüzü yeniden değerlendirmenize ve değiştirmenize yardımcı olabilecek yeni bakış açıları ve fikirler kazanırsınız. Bu sadece ayrılma sürecini kolaylaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşam deneyiminizi zenginleştirerek sizi gelecekteki değişikliklere karşı daha dayanıklı ve uyarlanabilir hale getirir. Numara 8. Günlük düşünme egzersizi. Öncelikleriniz hakkında bilinçli bir şekilde düşünmeye zaman ayırarak sizin için neyin gerçekten önemli olduğunu ve neyin gerçek bir değer sunmadan sadece zihinsel ve duygusal alanı kapladığını belirleyebilirsiniz. Günün sessiz bir anını oturup düşünmek için ayırarak başlayın. Sabah, o gün için niyet belirlemek ya da gece, deneyimler ve öğrenmeler üzerinde düşünmek olabilir. Bu süre zarfında kendinize şu soruları sorun. Hayatımda neye değer veriyorum? Hangi hedeflerin peşindeyim? Sağlığıma veya kişisel gelişimime katkıda bulunmayan, tutunduğum bir şey veya biri var mı? Düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmek için bir günlük kullanın. Yazmak fikirlerinizi netleştirmenize ve davranış ve tutumlarınızdaki kalıpları tespit etmenize yardımcı olabilir. Notlarınızı düzenli olarak gözden geçirerek ilerlemenizi takip edebilecek ve gerektiğinde ayarlamalar yapabileceksiniz. Günlük deneyimlerinizi ve seçimlerinizi düşünmek aynı zamanda kendinizi anlamanızı ve kabul etmenizi de teşvik eder. Zamanla hayatınızın hangi yönlerinin değişmesi gerektiğini fark etmeye başlayacak ve gerçek değerleriniz ve hedeflerinizle daha uyumlu kararlar verebileceksiniz. Dahası günlük yansıma minnettarlığı teşvik eder. Neyin eksik olduğuna ya da neyin kaybolduğuna odaklanmak yerine, sahip olduğunuza ve neyi başardığınıza odaklanarak, doğal olarak başka insanlara, nesnelere veya durumlara daha az bağlılığa yol açan bir tatmin ve hoşnutluk tutumu geliştirirsiniz. Numara 9.
Sağlıksız takıntıların belirlenmesi. İnsanlardan uzaklaşmak için sağlığınıza zarar veren takıntıları belirlemek çok önemlidir. Bu özdeşleşme, günlük etkileşimlerinizin, duygularınızın ve hayatınızın farklı yönlerine verdiğiniz tepkilerin dikkatli ve dürüst bir şekilde gözlemlenmesini gerektirir. Kendinize şunu sorun, enerjinizi olumsuz yönde tüketen şey ne veya kim? Görünürde hiçbir neden yokken rahatsızlık, üzüntü ya da endişe duygularını tetikleyen durumlar ya da nesneler var mı? Bu sağlıksız takıntıları belirledikten sonra bunların yaşamınız üzerindeki etkisini analiz edin. Bu etkileri azaltırsanız veya ortadan kaldırırsanız yaşam kalitenizin nasıl artabileceğini düşünün. Bu süreç artık geçerli veya yararlı olmayabilecek eski inançlar, davranış kalıpları ve beklentiler üzerinde düşünmeyi içerebilir. Bir sonraki adım bir eylem planı oluşturmaktır. Bu, sağlıklı sınırlar koymayı, ihtiyaçlarınızı net bir şekilde iletmeyi ve hatta gerekirse bağları kesmeyi içerebilir. Bu aynı zamanda çevrenizi değiştirmek, olumsuz anıları hatırlatan maddi öğelerden kurtulmak veya mevcut değerleriniz ve hedeflerinizle daha uyumlu yeni hobiler ve aktivitelere bağlanmak anlamına da gelebilir. Numara 10, arzularınıza sınırlar koyun. Bu yaklaşım, İstediğimiz veya sahip olmak istediğimiz her şeyin elimizde olmadığını anlamamıza ve kabul etmemize yardımcı olur. Bu herkesin ortak gerçeğidir. Ancak arzularımızın kölesi olduğumuzda, sadece sahip olamayacaklarımıza odaklandığımızda problemli hale gelir. Bu da hayal kırıklığı, tatminsizlik ve değersizlik duygularına yol açabilir. Öncelikle istemek ve ihtiyaç duymak arasındaki farkı düşünün. Arzuladığınız şeyin mutluluğunuz ve iyiliğiniz için gerçekten gerekli olup olmadığını, yoksa sadece geçici bir heves mi olduğunu sorgulayın. Bu ayrımı yaparak birçok arzunuzun göründüğü kadar önemli olmadığını fark edebilirsiniz. Daha sonra hali hazırda sahip olduğunuz şeyler için şükran pratiği yapın. Hayatınızdaki iyi şeylere odaklanmak, küçük veya önemsiz gibi görünseler bile karşılanmayan arzuların önemini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sadece ruh halinizi ve genel memnuniyetinizi iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda dikkatinizi olumluya yönlendirerek eksik olana odaklanmayı azaltır. Bir diğer etkili strateji ise gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemektir. Ulaşamayacağınız bir şeyi arzulamak yerine, halihazırda sahip olduğunuz kaynaklarla başarabileceğiniz hedeflere odaklanın. Bu, bir başarı ve ilerleme duygusu yaratmaya, eksiklik hissini azaltmaya ve öz saygıyı artırmaya yardımcı olur. Son olarak kendinize hayır demeyi öğrenin. Kişisel sınırlar koymak, arzularınızı yönetmek ve sağlıklı bir dengeyi korumak için çok önemlidir. Anlık bir arzuya hayır demenin, daha kalıcı bir gönül rahatlığına ve gerçek özgürlük duygusuna evet demek anlamına gelebileceğini unutmayın. Arzularınıza sınırlar koyarak, duygusal ve maddi yaşamınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. Bu da daha etkili bir şekilde ayrılmanıza ve daha derin bir refaha ulaşmanıza olanak tanır. Numara 11. Yaratıcılığın keşfi. Yaratıcı faaliyetlere katılmak, artık refahınıza hizmet etmeyen insanlardan, şeylerden veya durumlardan uzaklaşmanın güçlü bir yoludur. Yaratıcılık, yeni ifade yolları keşfetmenize ve kendi bireyselliğinizin benzersiz yönlerini keşfetmenize olanak tanır. Bir şey yaratmaya odaklandığınızda kendinizi günlük kaygılardan ve bağlılıklardan uzaklaştırır, enerjinizi yapıcı ve kişisel olarak anlamlı bir şeye yönlendirirsiniz. Resim, yazı, müzik, dans, fotoğrafçılık veya başka herhangi bir sanatsal ifade biçimi olsun, tutkunuzu ve yaratıcılığınızı harekete geçiren etkinlikleri tanımlayarak başlayın. Nihai sonuç veya dış değerlendirmeler konusunda endişelenmeyin. Amaç, yaratıcı sürece dahil olmak ve ifadenizin doğal bir şekilde akmasına izin vermektir. Yaratıcı keşif, duyguları, deneyimleri ve düşünceleri kelimelerin çoğu zaman ifade edemeyeceği bir şekilde işlemenize yardımcı olan tedavi edici bir araç olarak hizmet edebilir.
Yaratıcı faaliyetlere zaman ayırarak bastırılmış duygular için bir çıkış yolu bulur, stresi azaltır ve kendinizle olan bağınızı güçlendirirsiniz. Üstelik yaratıcı projelere odaklanarak başarı duygusu ve özgüven geliştirirsiniz. Bu inanılmaz derecede özgürleştirici olabilir, özellikle de öz saygınızı zayıflatan ilişkilerden veya durumlardan kopmaya çalışıyorsanız. Yaratıcılık, denemeyi ve başarısızlığı teşvik eder. Hataların ve sapmaların, büyümenin ve öğrenmenin doğal parçaları olduğunu öğretir. Konfor alanınızın dışındakiler de dahil olmak üzere farklı sanat türlerini ve yaratıcı etkinlikleri denemeye kendinizi teşvik edin. Bu yalnızca yaratıcı repertuarınızı genişletmekle kalmaz. Aynı zamanda yeni ilgi alanlarını ve tutkuları ortaya çıkararak ayrılma sürecinize daha da fazla katkıda bulunabilir. Numara 12. Gerçekleri sevin ve kabul edin. Gerçekleri sevin ve kabul edin. Bu, ayrılma sürecindeki en zorlu ama aynı zamanda özgürleştirici adımlardan biri olabilir. Gerçeği değiştirmeye, direnmeye ya da farklı olmasını dilemeye çalışmadan onu tanımayı ve kabul etmeyi içerir. Olana karşı savaşmak yerine yaşamdaki olaylara ve koşullara uyum sağlamayı öğrenin. Bu kabul, pasiflik veya teslimiyet anlamına gelmez. Daha ziyade bazı şeylerin kontrolümüz dışında olduğuna dair derin bir anlayış anlamına gelir. Gerçekleri olduğu gibi kabul ettiğimizde direniş ve inkar için harcanan enerjiyi serbest bırakırız. Bu, neyi değiştirebileceğimize odaklanmamızı sağlar, durumlara karşı tepkilerimiz ve tutumlarımız. Gerçekleri olduğu gibi sevmek, kendinize ve başkalarına karşı şefkat geliştirmeyi de içerir. Herkesin şu anda sahip oldukları şeylerle elinden gelenin en iyisini yaptığını anlayın. İnsanları ve durumları yargılamadan kabul ederek, tarafsızlık için vazgeçilmez olan iç huzuru teşvik edersiniz. Numara 13. İç kontrole odaklanmak. Ayrılma genellikle kendi eylemlerimizi ve tepkilerimizi kontrol edebildiğimizi, ancak başkalarınınkini veya dış koşulları kontrol edemediğimizi kabul ederek başlar. Bu anlayış, ulaşabildiğinizin ötesinde olanı kabul ederken, ulaşabildiğiniz şeyleri değiştirmeye odaklanmanıza izin verdiği için dinginliğe ve netliğe yol açar. İç kontrolünüze odaklanarak öz saygınız üzerinde çalışabilir, kişisel hedefler belirleyebilir ve hayata karşı daha olumlu bir tutum benimseyebilirsiniz. Bu, zorluklar karşısında pasif olmak anlamına gelmez, daha ziyade dengeli ve yapıcı bir tepkiyi seçmek, belirsizlik zamanlarında veya zorlu durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bile iç huzuru ve duygusal dengeyi korumak anlamına gelir. Bu yaklaşım kişisel gelişiminize ve sizin için gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur. Numara 14. Korkularla yüzleşmek. Ayrılma genellikle ister yalnızlık, ister başarısızlık, reddedilme veya değişim korkusu olsun, bağlılıklarımızın temelini oluşturan korkularla yüzleşmeyi içerir. Bu korkuları tanımlamak ve anlamak, onların üstesinden gelmenin ilk adımıdır. Bu korkuların kökenlerini ve davranışlarınızı ve kararlarınızı nasıl etkilediğini keşfetmek için derin düşünmeyi, yazmayı ve hatta terapiyi içerebilir. Korkularınızı tanıyarak onların mevcut yaşamınızdaki geçerliliğini ve faydasını sorgulamaya başlayabilirsiniz. Bu korkuların çoğu geçmiş deneyimlere veya artık geçerli veya doğru olmayan sınırlayıcı inançlara dayanabilir. Onlarla yüzleşmek, algılarınızı yeniden değerlendirmenize ve yeni deneyimlere ve anlayışlara yer açmanıza olanak tanır. Üstelik korkularınızla baş etmek cesaret ve eylem gerektirir. Bu, kendinizi normalde kaçındığınız durumların içine sokmak, güvensizlik karşısında kendini olumlama pratiği yapmak veya bundan kaçmadan rahatsızlık hissetmenize izin vermek anlamına gelebilir. Korkularınızla yüzleşmeye yönelik her adım gücünüze ve dayanıklılığınıza katkıda bulunur. Korkularınızın üzerinde çalışırken birçok takıntının bu güvensizliklerle yüzleşmekten kaçınmanın yolları olduğunu keşfedersiniz. Bu korkuları salıverdiğinizde
Artık gelişiminize veya mutluluğunuza hizmet etmeyen insanlardan, şeylerden veya durumlardan daha fazla uzaklaşabilirsiniz. Bu sadece ayrılmayı kolaylaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatınızda daha fazla özgürlük ve özgünlüğü de teşvik eder. Numara 15. Zorluklara karşı direnç geliştirmek. Dayanıklılık, kopukluk sürecinde çok önemli bir unsur olan aksiliklerden veya sıkıntılardan sonra toparlanma yeteneğidir. Dirençli olmayı öğrenmek yalnızca mevcut zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sizi gelecekteki zorluklara da hazırlar. Bu, zorlukların yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bunların üstesinden gelip onlardan ders almanın mümkün olduğunu kabul etmeyi içerir. Dayanıklılığı geliştirmek için durumları anında olumsuz ya da aşılmaz olarak yargılamadan onları olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Güvenilir arkadaşlarınız veya ailenizle iletişim kurarak destek ağınızı güçlendirin. Başarısızlık veya cesaret kırıklığı duygularına takılıp kalmak yerine öğrenilen derslere odaklanarak olumlu bir zihniyet geliştirin. Ayrıca gerçekçi hedefler belirleyin ve küçük başarıları kutlayın, çünkü bunlar iyileşme yolunda önemli adımlardır. Dayanıklılığı geliştirerek daha uyumlu hale gelirsiniz ve artık büyümenize veya refahınıza hizmet etmeyen insanlara, şeylere veya durumlara aşırı derecede tutunmadan zorluklarla yüzleşme yeteneğine sahip olursunuz. Numara 16. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek, karşılıklı büyümeyi teşvik eden ilişkilere yatırım yapmayı içerir. Kendinizi, hedeflerinizi destekleyen, sınırlarınıza saygı duyan ve refahınızı teşvik eden insanlarla çevreleyin. Bu sadece yeni arkadaşlıklar veya ortaklıklar aramak değil, aynı zamanda mevcut ilişkileri değerlendirmek ve gerekirse yeniden şekillendirmek anlamına da gelir. Sağlıklı ilişkiler açık iletişim, karşılıklı saygı ve dengeli destek alışverişiyle karakterize edilir. Kişisel gelişimimize elverişli bir ortam sağlayarak kendimizi değerli, anlaşılmış ve güvende hissetmemize yardımcı olurlar. Tersine, toksik veya tek taraflı ilişkiler sağlıksız bağlanma kalıplarını sürdürerek kişisel gelişimi engelleyebilir. Değerlerimizi ve hedeflerimizi yansıtan ilişkilere yatırım yaparak kendi değerimizin farkına varmaya başlarız ve artık bize hizmet etmeyen şeylerden kopmak için gerekli gücü kazanırız. Bu, yeni sınırlar koymayı, ihtiyaçlarımızı daha etkili bir şekilde iletmeyi veya bazı durumlarda bizi tüketen veya değersizleştiren insanlardan uzaklaşmayı içerebilir. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek çaba ve kişisel farkındalık gerektirir. Devam eden bir verme ve alma, anlama ve anlaşılma sürecidir. Bu olumlu bağlantıları geliştirdikçe geçmişten gelen zararlı bağları bir kenara bırakıp bunun yerine yaşamlarımızı gerçekten zenginleştiren ve devam eden büyümemize katkıda bulunan şeylere odaklanma konusunda daha yetenekli hale geliriz. Numara 17. Miras üzerine düşünceler. Bu yansıma, özellikle mevcut bağlarımızdan bazılarının geride bırakmak istediğimiz mirasla uyumlu olmayabileceğini fark ettiğimizde ayrılma için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Bırakmak istediğimiz mirası düşünmek, bizi önceliklerimizi, davranışlarımızı ve sürdürdüğümüz ilişkileri değerlendirmeye teşvik eder. Şu anda yaptıklarımızın, etkileşimde olduğumuz insanların, bağlandığımız nesnelerin, dünyada bırakmak istediğimiz ize gerçekten katkıda bulunup bulunmadığını sorguluyoruz. Bu düşünme egzersizi daha büyük misyonumuza, gereksiz veya zararlı olanı tespit etmemize ve serbest bırakmamıza yardımcı olur. Oluşturmak istediğimiz mirasa odaklanarak gerçekten neyin önemli olduğu konusunda netlik kazanırız. Bu bizi, zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı, en derin değerlerimizi ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekten yansıtan faaliyetlere, insanlara ve şeylere yatırmaya teşvik eder.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar geldiğinize göre düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve yorumlara Modern Stoacı yazın. Kanala yeniyseniz lütfen abone olun. Yakında görüşürüz.